Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Fırın kullanmadan pratik, lezzetli bir tarif vermek istiyorum. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 1 adet tam yumurta 1 fiske tuz ile karıştırılır. 1 su bardağı toz şekeri azar azar ekleyerek yumurta köpük köpük olana kadar karıştıralım. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 paket vanilya, yarım paket kabartma tozu. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Azar azar ekleyerek homojen olana kadar karıştıralım. Yarım su bardağı su, evet, hamurumuz hazır, bu kıvamda olmalı. Boş bir pet şişeye hamuru alalım. Kapağını da oval şekilde delelim. Sıcak tavaya pet şişe yardımıyla hamuru dökelim. Hamuru ben oval şeklinde döktüm. Dilerseniz yuvarlak, kare olarak da dökebilirsiniz. Orta ateşte kontrollü bir şekilde hamurumuzu pişirelim. Evet, diğer taraflarını da çevirerek pişirmeye devam edelim. Hamurları kenara toplayalım. Tavanın boş kısmına da hamurdan dökerek pişirmeye devam edelim. Pişen hamurları soğutmak için geniş bir tepsiye alalım. Kalan hamuru aynı yöntemle dökerek pişirmeye devam edelim. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Hamuru dilerseniz kakaolu da hazırlayabilirsiniz. Ben hamurun hepsini sade olarak hazırladım. Evet, son hamurlarımı da pişirdikten sonra tepsiye alıyorum. Evet, hamurlarımın hepsi hazır artık. Hamurların üzerine
Kahvaltılık çikolatayı sıkma poşetine aldım ve üzerine sıkıyorum. Aynı boyuttaki hamuru kapatarak tepsiye alıyorum. Arasına dilerseniz kahvaltılık çikolata yerine krema, krem şanti veya daha farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Evet, kalan hamurları aynı yöntemle hazırlamaya devam ediyorum. Hamurları 5 dakika buzdolabında dinlendirdim. Üzeri için küçük kaselerde çikolata erittim. Bitter, sütlü ve beyaz çikolata olacak şekilde. Hamurlarımı çikolataya bulayarak her tarafına gelecek şekilde kaplıyorum. Üzerini kaplamak için dilerseniz krem şanti, krema, çikolata sosu da kullanabilirsiniz. Veya sade olarak da tüketebilirsiniz. Evet, hamurlarımı 3 farklı çikolata ile hazırlamaya devam ediyorum. Evet, hamurlarımın hepsini çikolata ile kapladım ve buzdolabında donması için beklettim. Kalan çikolataları küçük poşetlere alarak üzerlerine şerit halinde sıkıyorum. Ve tekrardan buzdolabına kaldırarak donması için bekliyorum. Evet, donduktan sonra servise ve ikrama hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oldu. Bir tanesini bölerek işini de yakından göstermek istiyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.